Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SolidWorks'ta pratik çizimleri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çizeceğimiz parça bu. Ardından direkt çizim sayfamı açıyorum. Parçama bakıyorum. Parçamı nereden çizsem daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Parçayı bu düzlemden şuradaki şekilde çizersem daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bakıyorum 175. 175'e 18 milimetre. Şurada benim bir etek kalınlığım var. Ama bu altı görmeme gerek yok. Çünkü sadece şöyle bu tarafı çizeceğim. Bu tarzda. Daha sonra burayı ayarlayabilirim diye düşünüyorum. Hemen giriyorum 175'i 18 milimetre ayarlayalım. Ön düzlemden parçama bir daha bakıyorum. Yanlışlık olmasa tamam. Şuradan şöyle parçamı çizmeye başlıyorum. Parçamı çiziyorum. Şuradaki ölçü çizgi dikey yaptım. Ardından bunu yatay yaptım. CTRL'ye basarak dedim ki bu çizgim benim aynı doğrultuda. Bu çizgim eşit. Genel boyum 175'ti. Hemen 175 milimi yazıyorum. Ve şuradaki kısım 18 milimde 18 milimi de yazıyorum. Tekrardan parçaya bakıyorum. Parçada ne var ne yok diye. Şuradaki kısmım da 6 milimmiş. 6 milimlik kısmı da yazdım. Aşağı doğru otomatik olarak indi. Onun genişliği de şuradaki genişliğim de 83. Otomatik olarak eşit olarak verdiğim için buralara komuttan dolayı eşit iki parçaya bölmüş oldu. Ardından unsurlar bölümünden katı oluşturma komutuma girdim. Katı oluşturma komutuma bakın kaç milimetre? 90 milimetre. Diğer tarafa doğru orta düzlem 90 milimetre benim için bir katı oluştur diyorum. Şu alt tabanı oluşturmuş oldum aslında arkadaşlar şuraya. Şimdi şuradaki kesme işlemlerini yapalım. Ardından deliği yaparız. Şuraya yaparız. Şuradaki çıkıntıyı yaparız. Biteriz diye düşünüyorum. Hatta kesme işlemleri değil. Direkt şu düzlemden, buradaki düzlemden bakıp şunu çizersek, arkaya doğru katılarsak da buralar kesilmiş olarak oluyor. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Buradan dik baktım. Bu düzlem bir daha geldim, çizim açtım. Parçaya bakıyoruz şimdi. Yine 6 milimmiş, tamam. Direkt köşe noktamı aldım. Şu iki çizgi arasında çiziyorum. Zaten bunun yüksekliği otomatik olarak 6 milim tanımlı. Çizgilerle çakışık olduğundan dolayı. Şurası 30 milimmiş. 30 milimi yazdım. Dedim ki şu çizgim bu çizgimin arasındaki fark da 15 milimetre. Eşit iki düzlemde olduğu için. Unsurlar bölümünden katı oluşturma komutuma girdim. Dedim ki yüzeye kadar. Hangi yüzeye kadar katı oluşturmak istersin diyor. Bu yüzeye kadar katı oluştur dedim. Ve onayladım. Hemen parçama perspektif bakıyorum. Yeniden çizime bakıyorum. Okey. Ama aşağısını unuttum. Aşağısında da vardı. O yüzden şu katı oluşturum komuta girdim. Dedim ki çizimi düzenle. Üstüne sağ tık çizimi düzenle. Ardından tam şu ortaya şöyle bir eksen çizgisi atıyorum. Tam ortada. Eksen çizgisini attım. Hata verebilir. Mavi oldu çünkü 15 milimetreden tanımlı. Bir de buraya eksen çizgisi attım. Dedim ki bu objemi bunun etrafında aynala. Ee, aynala ama şu yönden olmadı. Çünkü sebebini sorarsanız şuradaki kısımla buradaki kısım 24 tam 12 milimetre. Şuradaki çıkıntıyı görmüyor aslında. O zaman şurada şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Referansa girelim düzlem. Dedim ki bu düzlemle bu düzlem arasında benim için bir tane tam ortadan geçen bir şey at. Şu iki yüzey için. Düzlemi atalım. Şu iki düzlemden. Tamam. Ardından aynalama komutuna girdim. Aynalama komutunda zaten seçili. Düzlemim seçildi. Aynalayacak unsurlardan da dedim ki şu katıyı aynala benim için. Onayla. Okey. Oluşmuş oldu. Şuradaki düzlemi ben gizliyorum. Gizleme işlemini yaptım. Ardından parçama bir daha bakıyorum. Ne yapmam lazım diye. Şurada bir tane bir kare varmış. Dik baktım. Sağ tık çizim açtım. Şuradaki merkez ve dikdörtgeni aldım. Şöyle bir kabataslak çizdim. 40 genişliği
48'e 12'ymiş. Şurası 48. 48 milimetremi yazdım. 12 milimetremi yazdım. Şuradaki mesafede 17 milimetreymiş. Şu iki çizgi arasında uzaklığım, köşeye olan uzaklığım. 17 milimetreyi de yazdım. Şimdi tam 48 tam ortadan geçeceği için şu çizgiyle referans noktası arası 48'in yarısı 24 olduğundan dolayı 24 milim yazdım. Ardından kes. Nasıl kesme yap? Tümünden kes. Evet, orayı da oluşturmuş olduk. Gördüğünüz üzere. Şu görüntüyü biraz değiştirelim. Daha hoş dursun parçamız. Gölgeli mod. Gölgeli modu da kapalı. Parça daha çok odaklı olsun. Şimdi tekrardan giriyorum. Yapmam gereken başka bir şey var mı? Şuradaki deliği yapmam lazım. Çap 20 de bir deliğim var. Sağ tık yaptım. Dik baktım. Sağ tık çizim açtım. Dairemi aldım. Tam ortada geçen şöyle merkez çizgisini attım. Merkez çizgisi şuradaki çizgiyle çakışık. Ardından dairenin merkez noktası da eksen şunu ya şöyle yapalım. Yakalamak zor olacak. CTRL'ye bastım. Dedim ki bu dairemle bu çizgim birbirine çakışıklık şey çıkmadı. Noktaları seçersem çıkabilir. Noktalar arasında evet. Orta nokta çakışık. Tamam. Bunun çapı kaçtı? Çap 20 milimetreydi. Çap 20 milimetreyi de yazdım. Unsurlar bölümünden kes. Nereye kadar kes? Tümüne kadar değil. Şu yüzeye kadar. Şuradaki yüzeye kadar bana kesme işlemini yap. Gerçekleştir. Yani 17 milimetre. Ardından oradaki kesme işlemini de gerçekleştirmiş oldu. Parçama tekrar bakıyorum. Yapmam gereken ne kaldı? Sadece şuradaki slotum kaldı. Slotum yarıya kadar dolu. 30 milimetre. Şuradaki de kanal genişliği, kanal derinliği de 10 milimetreymiş. 30'a 45. Dışarıdaki 45, içerideki 30. Tamam. Sağ tık. Yakınlaştır. Dik bak. Çizimimi açtım. Sağ tıktan çizimi açtım ve slot komutuma giriyorum şu an. Düz yuva. Şu iki noktaya tıkladım ve bıraktım. Dıştaki dairem benim 40'tı. İçteki 30'du. 40 milimi yazdım. Ama içerideki şurayı da şuraya teğet. Şu iki nokta arasında teğet. CTRL'ye basarak yapıyorum. CTRL'ye bastım. Çizgiyi seçtim. Bu çizgiyi seçtim. Burası da birbirine teğet. Otomatik olarak bakın arkadaşlar. Yukarı oynamıyor. Sadece sağ sol oynuyor. Sağ sol oynadığı için de bir şurasıyla da büyük ihtimalle teğet. Şu çizgiyle bu çizgiyle de bu çizgi birbirine ani doğrultuda dedim ve otomatik olarak sabitlenmiş oldu. Ardından objeleri ötele komutundan giriyorum. Diyorum ki 40 burası 45'miş. Özür diliyorum. Hemen 45'i ayarladım. Objeleri öteleden orası da 30 milimde. Yani 7,5 milimetre öteleme yapmam lazım. Tek taraflı. Çift taraflı yaptığım zaman da 15 milimetre olacaktır. Tersine öteledim. Tamam. Ardından unsurlar bölümüne katı oluştur. Kaç milimetre katı oluşturacak diye bakıyorum. 30 milimetre katı oluşturacak. Evet, 30 milimetre katımı oluşturdum. Ardından bir daha sağ tık. Dik bak. Çizim aç. Objeyi dönüştür. Şu çizgimi komple benim için dönüştür diyorum. İçerideki küçük olan slotumu. Ardından katı oluşturma. Şimdi biz bunun kalınlığı zaten burada 30 milimetreydi. Şuradaki genişliğim de 10 milimetreydi. O yüzden 20 milimetre katı oluşturursam 10 milimetre elde ederim. 20 milimetre katımı oluşturdum. Ve parçamı çizmiş oldum arkadaşlar. Hemen bakıyorum parçamda eksik bir şey, unuttuğum herhangi bir olay var mı, yanlış bir şey var mı? Görünürde yok. Parçamı oluşturmuş oldum arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.